Zaman. Büyücülerin bile üzerine titrediği, esrar dairesinin en derin katlarında, kristal fanuslar içinde saklanan, oynamanın bedelinin akıl sağlığıyla, bazen de varoluşun kendisiyle ödendiği o tehlikeli, o kadim nehir. 2004 yılında yönetmen Alfonso Cuarón, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı ile serinin görsel dilini kökten değiştirdiğinde, zamanı bir estetik oyuncak, bir görsel metafor olarak kullandı. O devasa, sarkaçlı saat, mevsimlerin geçişine acımasızca haber veren şamarcı söğüt, donan camlar, grileşen gökyüzü, hepsi büyüleyiciydi, hepsi kusursuzdu. Sinema eleştirmenleri bu filmi atmosferi, rejisi ve sanatsal cesareti nedeniyle en iyi Harry Potter filmi olarak alkışladı. Ancak biz, yani o tozlu sayfaların arasında yaşayanlar, mürekkep kokusunu selüloid şeride tercih edenler bir şeyi fark ettik. Cuarón, zamanı görselleştirirken hikayenin geçmişini, hafızasını ve ruhunu sildi. Bir harita düşünün. Size okulun her köşesini, her gizli geçidini gösteriyor. Ama onu yaratan babanızın adını saklıyor. Bir geyik düşünün. Sizi ruhunuzu emen yaratıklardan koruyor. En karanlık gecenizde size ışık oluyor. Ama neden babanızın suretini taşıdığı, neden o boynuzların bir koruyucudan öte bir miras olduğu açıklanmıyor. Ve bir çocuk düşünün. Geçmişin hayaletleriyle, ihanetle ve ölümle savaşıyor ama o hayaletlerin aslında babasının can yoldaşları olduğunu, o ihanetin kardeşlikten doğduğunu asla öğrenemiyor. Biz sinema tarihinin en güzel yalanını izledik. Estetik bir zaferin gölgesinde hikayenin kalbi sessizce, cerrahi bir titizlikle sökülüp atıldı. Bugün o kalbi bulup yerine koyacağız. Bu bir film incelemesi değil, bu kayıp bir tarihin arkeolojik kazısı, üzeri örtülmüş bir davanın yeniden açılmasıdır. Numos. Hoş geldiniz. Eğer şu an buradaysanız, filmin bitiş jeneriğindeki o donuk kareden rahatsız olan, o meşhur ve hatalı Lumos Maxima sahnesinde kaşlarını çatan, hikayenin eksik parçalarını ruhunda hissedenlerdensiniz demektir. Tezimi en başta bir sağcı kararlılığıyla ortaya koyuyorum. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi, sinematografik açıdan serinin zirvesi olsa da anlatı bilimi açıdan serinin en büyük hayal kırıklığı, hatta ihanetidir. Neden mi? Çünkü bu kitap, Harry Potter serisinin kırılma noktasıdır. Hikaye, çocuk kitabı formatından çıkıp politik gerilim, psikolojik drama ve trajik aile tarihi türüne evrilir. Kitap, geçmişte işlenmiş bir suçun, James ve Lily'nin ölümüyle Sirius'un hapsinin bugünü nasıl zehirlediğini anlatan ipuçlarıyla dolu bir dedektiflik hikayesidir. Film ise bunu alıp şık ama yüzeysel bir aksiyon, macera filmine dönüştürmüştür. Bu videoda sadece şu sahne eksik, şu sahne neden yok diyerek yüzeysel bir liste yapmayacağız. O sahnenin eksikliğinin, Harry'nin karakter gelişimini nasıl sakatladığını, Sirius Black ile kurması gereken baba-oğul ilişkisinin altını nasıl oyduğunu ve serinin finaline giden yolda mantık dokusunu nasıl yırttığını kanıtlayacağız. Hazırsanız Suç Mahalline, Private Drive 4 numaraya dönüyoruz. Hikayemiz Little Whinging'in o sıkıcı banliyösünde başlar. Ancak film daha ilk saniyesinde kendi evreninin anayasasını ihlal ederek başlar. Harry'nin yorganın altında asasıyla Lumos Maxima çalışmasıyla açılan o sahne, evet, görsel bir şölendir. Harry'nin yalnızlığı, büyüye olan açlığı ve o gotik atmosfer harika verilir. Ancak Harry Potter evreninin en temel yasası olan reşit olmayan büyücülerin kısıtlanması kararnamesi burada açıkça, pervasızca yok sayılmıştır. Hafızanızı zorlayın. Harry daha bir önceki yaz, Sırlar Adası döneminde, Dobby'nin yaptığı tek bir kaldırma büyüsü yüzünden bakanlıktan resmi, tehditkar bir uyarı mektubu almıştır. Mektupta açıkça, bir daha büyü yapılırsa asanız kırılır ve okuldan atılırsınız yazmaktadır. Bakanlığın bu konuda şakası yoktur. Peki filmdeki Harry, odasında defalarca ışıklar saçarak büyü yaparken bakanlık nerededir? Bakanlığın her reşit olmayan büyücünün üzerinde bulunan iz büyüsü, o evde yapılan her büyüyü kaydeder. Eğer Harry ceza almıyorsa, neden birazdan Marçalayı şişirdiğinde korkup kaçar? Zaten büyü yapmaktadır. Bu sahne, filmin iç tutarlılığını daha 1. dakikada yok eder. Oysa kitapta, Harry, yorganın altında bir el feneriyle ödev yapar. Bu detay, Harry'nin Muggle dünyasındaki çaresizliğini, büyüye olan saygısını ve kurallardan duyduğu o ilkel korkuyu gösterir. J.K. Rowling, Harry'i yasaları keyfine göre çiğneyen bir serseri olarak değil, koşullar zorladığında patlayan, köşeye sıkışmış bir kurban olarak çizer. Finn,
görsel bir şaka uğruna karakterin bu psikolojik temelini dinamitler. Marshalla sahnesi filmde oldukça grotesk ve eğlencelidir. Ancak karakterin ettiği hakaretlerin politik ve ideolojik alt metni tamamen silinmiştir. Kitapta Marshalla, Vernon enişteyle konuşurken sadece Harry'e kaba davranmaz. O, tipik bir safkan büyücü ırkçılığının Muggle versiyonunu sergiler. Konuşmaları tamamen öjenik bir temeldedir. "Sorun babada," der, elindeki şarap kadehini sallayarak. Eğer bir köpekçikte sorun varsa eniğinde de olur. James Potter'ı işsiz güçsüz bir serseri, Lily Potter'ı ise kötü kan taşıyan çürük yumurta olarak niteler. Harry'nin kontrolünü kaybettiği, bardağın taştığı o an kendisine velet dendiği an değildir. Annesinin ve babasının kanına, genetiğine, varoluşuna hakaret edildiği andır. Harry'nin öfkesi, narsistik bir savunma değil, ölü ailesinin onuruna yapılan saldırıya verilmiş, durdurulamaz bir cevaptır. Bu detay, Harry'nin sadakat özelliğinin en büyük kanıtıdır. Filmde bu derinlik kaybolmuş, olay basit, karikatürize bir aile kavgasına indirgenmiştir. Harry evden kaçtığında Hızır otobüsüyle tanışır. Filmde Stan Shunpike sadece komik, dişleri bozuk bir biletçidir. Oysa kitapta Stan, büyücülük dünyasının halkın sesidir. Harry'e Sirius Black'in ne kadar korkunç biri olduğunu, tek bir lanetle 13 kişiyi öldürdüğünü, Peter Pettigrew'dan geriye sadece bir parmağın kaldığını ve Voldemort'un sağ kolu olduğunu anlatan odur. Harry, Black efsanesini bakanlık yetkililerinden değil, bu sokak dedikodularından, halkın korkusundan öğrenir. Bu, korkuyu daha gerçekçi, daha yaygın ve daha atmosferik kılar. Ayrıca o otobüsteki Lenny Henry seslendirmeli konuşan kafa tamamen Amerikanvari bir mizah unsurudur ve İngiliz büyüsünün o arkaik, tekinsiz ruhuna tamamen aykırıdır. Filmde Harry, Diagon yoluna gelir, Bakan Fudge ile konuşur. Ron ve Hermione ile, daha sonra da Weasley ailesiyle kahvaltıda karşılaşır. Arthur Weasley tarafından Sirius Black hakkında uyarılır ve hemen trene biner. Oysa kitapta Harry, okul açılana kadar tam 3 hafta boyunca çatlak kazanda yaşar. "Bu kayıp 3 hafta neden bu kadar önemlidir?" diyen Muggle'ların seslerini duyar gibisiniz değil mi? Önemlidir çünkü bu süre Harry'nin hayatında ilk kez ve belki de son kez tamamen özgür olduğu zamandır. Harry hayatında ilk kez kendi parasını yönetir, Gringotts'tan altınlarını çeker ve hesabını yapar. Florian Fortescue'nun dondurma dükkanının önünde güneşin altında oturup Orta Çağ'da cadı yakma üzerine ödevlerini yapar. Harry'nin tembel olmadığını, büyücü tarihine ilgi duyduğunu, Florian ile saatlerce sohbet ettiğini burada görürüz. Diagon yolundaki dükkanların vitrinleri izler, büyülü dünyanın gündelik hayatına tanıklık eder ve en önemlisi ateş oku süpürgesini ilk kez burada görür. Her gün gidip o süpürgeyi seyreder, fiyatını sorar, hayaller kurar ama almaz. Çünkü o, elindeki paranın kıymetini bilen, şımarık olmayan bir çocuktur. Bu vitrine bakma hali, Harry'nin mütevazı yanını ve içindeki o saf arzuyu gösterir. Film bu sürece atlayarak Harry'nin büyücü dünyasıyla kurduğu organik bağı, o bağımsızlık hissini tamamen koparır. Otobüsten inip Hogwarts'a, o kadim şatoya vardığımızda ise gözlerimize inanamadığımız bir başka manzara ile karşılaştık. Sanki okulda bir kıyafet devrimi yaşanmıştı. Büyücü dünyası bizim dünyamızdan, yani Muggle dünyasından keskin çizgilerle ayrılır. Onlar bizim gibi giymeyi bilmezler. Pantolon giymeyi garipserler. Pelerin onların kimliğidir, kültürüdür. Büyücülerin Muggle kıyafetlerini giymeye çalışırken ne kadar komik duruma düştüklerini anlatan sahneler, kitapların en lezzetli detaylarıdır. Hatta Ateş Kadehi'nde yaşlı bir büyücünün "Ben kadın kıyafeti giymem, efil efil esiyor" diyerek pantolon giymeyi reddettiği o sahne, bu kültürel farkın ve izolasyonun en tatlı özetidir. Ancak Poirot'un Hogwarts'ında sanki bir devrim olmuş ve herkes cübbelerini yakmış gibidir. Harry, Ron ve Hermione dersler dışında büyük salonda yemek yerken, hatta bazen derslerde bile sürekli düşük bel kot pantolonlar, pembe kapşonlular, spor ceketler ve modern spor ayakkabılarla gezerler. Cübbeler sadece nadiren giyilen birer üniformaya dönüşmüştür. Neden? Yönetmen, karakterler daha havalı, daha bizden, daha modern görünsün, genç izleyici onlarla bağ kursun istemiştir. Ama sonuç, Harry Potter'ı o eşsiz, zamansız ve izole atmosferinden koparıp, Londra'da geçen, sihirli güçleri olan liselilerin anlatıldığı sıradan bir gençlik filmi estetiğine hapsetmek olmuştur. O kadim şato koridorlarında, yüzyıllık taşların üzerinde Gap mağazasından giyinmiş öğrencileri görmek, büyünün inandırıcılığını zedelemiştir. Karakterlerin asalarını kot pantolonlarının arka cebine soktuğunu gördüğümüzde, Deli Göz Moody'nin o meşhur "asanızı arka cebinize koymayın, kıçınızı kaybedersiniz" uyarısını hatırlayıp acı acı gülümsememek, bu tutarsızlığa isyan etmemek elde değil. Bu basit bir kostüm tercihi değil,
Evrenin kültürel kodlarına yapılmış bir saldırıydı. Senaryonun en büyük yapısal hatasına ve karakter gelişimine vurduğu darbeye ayrı bir parantez değil, koca bir bölüm açmak zorundayız. Ateş Oku hikayesi, kitabın yan konusu bir B-plot değil, ana omurgalarından biridir. Kitapta Harry süpürgeyi vitrinde görür, hayran kalır ama alamaz. Noel sabahı şöminenin yanında isimsiz bir paket belirir ve içinden o muhteşem ateş oku çıkar. Harry ve Ron sevinçten çıldırır. Adeta kendilerinden geçerler. Ancak Hermione Granger, mantığın, tedbirin ve gerçekçiliğin sesi olarak devreye girer. Şu an dünyanın en tehlikeli katili Sirius Black senin peşinde Harry. Ya bu süpürgeyi o gönderdiyse, ya üzerinde seni düşürecek, öldürecek bir lanet varsa diye sorar. Hermione, dışlanmayı göze alarak arkadaşlarının nefretini kazanma pahasına süpürgeyi Profesör McGonagall'a ihbar eder. McGonagall süpürgeye el koyar ve onu parçalarına ayırıp lanet testleri yapar. İşte bu noktada o meşhur altın üçlü parçalanır. Harry ve Ron Hermione'ye küserler. Onu hain, ispiyoncu ve eğlence düşmanı ilan ederler. Üçlü arasındaki dostluk haftalarca, aylarca kopar. Harry, en sevdiği nesne ile en yakın arkadaşı arasında kalır. Bir seçim yapmak zorunda bırakılır. Süpürge temiz çıkıp geri verildiğinde Harry'nin duyduğu o derin utanç ve Hermione ile barışması, karakterlerin olgunlaşması için hayatidir. Bu süreç, onların birbirlerine olan bağlılığının test edildiği, çocukluktan çıkıp gençliğe adım attıkları bir sınavdır. Filmde ise ateş oku ne zaman gelir? En sonda. Kriz yok. Şüphe yok. Gizem yok. Dostluk testi yok. Sadece kapanışta Harry uçsun, mutlu olsun ve görüntüyü donduralım mantığı vardır. Bu tercih, hikayenin gerilimini ve Sirius Black'in Harry'e dolaylı yoldan ulaşma çabasını, o hediyenin arkasındaki sevgiyi tamamen silmiştir. Tren yolculuğu, serinin tonunun çocuk filminden safkan bir psikolojik gerilime geçtiği eşiktir. David Thewlis harika bir oyuncudur. Buna itirazımız yok. Ancak filmdeki Remus Lupin tasarımı sadece biraz dağınık, biraz yorgun bir öğretmendir. Kitap ise Lupin'in sefaletini yüzümüze bir tokat gibi vurur. Cübbesi yamalıdır. Bavulu iple bağlanmıştır. Yüzü erkenden yaşlanmış, saçlarına aklar düşmüştür. Büyücülük dünyasında kurt adam olmak, sadece ayda bir dönüşmek demek değildir. İş bulamamak, toplumdan dışlanmak, açlıkla ve önyargıyla mücadele etmek demektir. Lupin'in Harry'e 12 yıl boyunca ulaşamamasının sebebi sadece korku değil, derin bir utançtır. Kendini Harry'e, James'in oğluna layık görmemiştir. Filmde bu yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık vurgusu çok zayıftır. Ayrıca filmde Lupin sadece "ye, iyi gelir" diyerek Harry'e çikolata verir. Kitapta Madame Pomfrey, Harry'nin çikolata yediğini duyunca "sonunda işini bilen bir karanlık sanatlara karşı savunma hocası" diye sevinir. Çikolata burada basit bir tatlı değildir. Ruh emicinin yarattığı depresyonun, o mutlak umutsuzluğun ve endorfin çekilmesinin tek tıbbi çaresidir. Rowling burada depresyon ve tedavi metaforunu işlerken film bunu basit bir ikrama indirger. Harry'nin trende bayıldığında duyduğu sesler. İşte burası. Tüm serinin en can yakıcı, en tüyler ürpertici anlarıdır. Filmde sadece çığlıklar duyuyoruz. Kitapta ise Harry'nin duyduğu sesler ses kaydı kadar nettir. Önce babası James'in paniği duyulur. "Lily, Harry'yi al ve git. O geliyor. Ben onu oyalarım." Bir babanın asası bile yanında olmadan dünyanın en karanlık büyücüsüne karşı kendini feda edişi. Sonra annesi Lily'nin yalvarışı. "Harry değil, Harry değil, lütfen Harry değil. Beni öldür. Onun yerine beni öldür." Ve sonra Voldemort'un soğuk, tiz kahkahası. "Çekil kenara aptal kız." Harry, ebeveynlerinin sesini hayatında ilk kez bu anlarda duyar. Bu ne kadar korkunç bir paradokstur. Harry, annesinin sesini duymak, onun varlığını hissetmek için dünyadaki en korkunç yaratıklara maruz kalmak, ruhunun emilmesine izin vermek zorundadır. Harry'nin ruh emicilerden bu kadar etkilenmesinin sebebi zayıf olması değil, geçmişinde diğerlerinden daha büyük, daha kanlı bir travma olmasıdır. Film, bu sesleri kısarak travmanın duygusal ağırlığını ve Harry'nin neden bayıldığının altındaki o trajik nedeni hafifletmiştir. Hogwarts bir okuldur ama filmde dersler neredeyse yoktur. Eğitim sadece bir montaj sekansıdır. Oysa şeytan ayrıntıda. Hikaye derslerde gizlidir. Filmde Profesör Trelawney komik, şaşkın bir tiptir. Ancak kitapta Noel yemeğindeki o meşhur sahne tüyleri diken diken eden bir kehanet içerir. Trelawney yemek salonuna gelir. Masada 12 kişi vardır ve dehşet içinde oturmayı reddeder. 13 kişi olursak ilk kalkan ilk ölür der. Herkes biler geçer.
Oysa Ron'un cebinde faresi Scabbers yani Peter Pettigrew vardır. Yani masada zaten gizli de olsa 13 ruh vardır. Trelawney gelince 14 olmazlar. Ancak Trelawney oturmadan önce ona yer vermek için nezaketen ayağa kalkan ilk kişi Albus Dumbledore'dur. Ve seride o masadaki gruptan ilk ölen de o olur. J.K. Rowling'in bu inanılmaz detaycılığı, bu matematiksel kurgusu filmde tamamen kayıptır. Benzer şekilde Şişman Hanım saldırıya uğradığında yerine gelen Deli Şövalye Sir Cadogan filmde yoktur. Oysa Sirius Black'in o sıkı korunan Gryffindor Kulesi'ne nasıl girdiği, Sir Cadogan'ın her gün değiştirdiği o karmaşık şifreleri Neville'in bir kağıda yazması ve Crookshanks'in bu kağıdı çalıp Sirius'a vermesiyle açıklanır. Bu bir güvenlik açığı zinciridir. Filmde Sirius'un içeri nasıl girdiği belirsizdir. Sadece girmiştir. Ve bu da senaryoda büyük bir boşluk yaratır. Azkaban Tutsağı, Quidditch'in sadece bir spor değil, stratejik bir savaş alanı olduğu tek kitaptır. Filmde Quidditch neredeyse yok sayılmıştır. Sadece Harry'nin düştüğü o yağmurlu maç vardır. Oysa kitapta Quidditch kurgusu, Harry'nin karakter gelişiminin omurgasıdır. Ve bu süreç tek bir maçta değil, birbirini tetikleyen olaylar zinciriyle anlatılır. Gryffindor, efsanevi arayıcı Charlie Weasley'nin mezuniyetinden beri kupaya hasrettir. Kaptan Oliver Wood, son senesinde olduğu için artık hırstan öte, takıntılı bir çaresizlik içindedir. Bu dramatik ark, kitapta iki büyük perdeyle işlenir. İlk perde, Gryffindor-Ravenclaw maçıdır. Harry, ateş okuyla ilk kez bu maçta sahaya çıkar. Ancak bu maçın asıl önemi, Draco Malfoy'un ne kadar aşağılık bir zorba olduğunun kanıtlandığı andır. Maçın en kritik anında, Malfoy, Crabbe, Goyle ve Marcus Flint, siyah cübbelerinin kapüşonlarını çekip omuzlarına binerek sahte bir ruh emici kılığında sahaya dalarlar. Amaçları Harry'nin travmasını tetiklemek ve onu düşürmektir. Ancak Harry, sezon başında bayılan o çocuk değildir artık. Lupin'den derslerini almıştır. Asasını çeker, o 4 serseriye muazzam bir Patronus büyüsü fırlatır ve ardından Snitch'i yakalar. Bu an, Harry'nin korkularını yendiğinin ve dış etkenlerin artık onu durduramayacağının ilanıdır. Profesör McGonagall'ın o 4 Slytherin'i saha kenarında azarlaması ve cezalandırması ise adaletin tecelli ettiği nadir anlardandır. İkinci perde ise büyük final, yani Gryffindor-Slytherin maçıdır. Filmde olmayan bu final, safi bir matematik ve strateji savaşıdır. Gryffindor'un kupayı alması için maçı kazanması yetmez. Puan farkını kapatmak için maçı 210 puan farkla kazanmaları gerekmektedir. Wood'un Harry'e verdiği talimat nettir. Gryffindor 50 puandan fazla öne geçmeden Snitch'i yakalama. Gerekirse Malfoy'un yakalamasını engelle. Ama sakın erken yakalama. Bu, Harry'nin sadece iyi bir uçucu değil, aynı zamanda bir takım oyuncusu ve stratejist olmasını gerektirir. Maç, serinin en şiddetli maçıdır. Slytherinler kural dışı her türlü pisliği yapar. Ancak Harry hem Malfoy'u marke eder hem de takımının puan farkını açmasını bekler. Ve o an geldiğinde Malfoy'un burnunun dibinden Snitch'i kapar. Kupa töreni. O an Harry'nin okulda sadece sağ kalan çocuk etiketiyle değil, bileğinin hakkıyla, yeteneğiyle ve liderliğiyle bir şampiyon olarak kabul gördüğü andır. Dumbledore'un elinden o devasa gümüş kupayı alırken ağlayan Oliver Wood, Harry'yi omuzlarına alan Weasley ikizleri, bu zafer Harry'nin Hogwarts'taki en mutlu, en normal anısıdır. Film, bu süreci ve final coşkusunu tamamen silerek Harry'nin başaran çocuk kimliğini elinden almış, onu sadece olaylara maruz kalan çocuk konumuna indirgemiştir. Ve geldik filmin en büyük günahına, affedilemez hatasına. Bu film özünde bir çapulcular hikayesidir. Ama filmde çapulcuların kimliği yoktur. Fred ve George o eski parşömeni Harry'e verir. Haritada Bay Aylak, Kıl Kuyruk, Pati Ayak ve Çatalak yazar. Harry kullanır ve biter. Evet, Baraka sahnesinde Kıl Kuyruk ismini duyarız ama izleyici bu takma isimlerin o haritayı yaratan dehalar olduğunu asla öğrenemez. En trajik olanı ise şudur. Harry, Çatalak'ın kendi babası James Potter olduğunu öğrenmeden filmi bitirir. Harry, babasının, vaftiz babasının ve en sevdiği öğretmeninin okul yıllarında yarattığı mirası elinde tutar ama onu sadece sihirli bir GPS cihazı sanır. Oysa o harita sadece bir yol gösterici değildir. O harita, babasının yaramazlığının, zekasının, büyü yeteneğinin ve arkadaşları için yaptığı fedakarlığın yaşayan kanıtıdır. Film, bu bağı kopararak Harry'yi babasının mirasına yabancı bir yabancıya dönüştürmüştür. Daha da derine, bu dostluğun kökenine, o karanlık ormanın kalbine inelim. Kitapta Lupin sesi titreyerek anlatır. Arkadaşları, o korkunç dönüşümlerinde Lupin yalnız kalmasın, kendine zarar vermesin diye Animagus olmayı öğrenirler. Animagus olmak, büyücülük dünyasının en zor,
en tehlikeli ve en karmaşık büyüsüdür. Bir mandrake yaprağını tam 1 ay boyunca uyurken bile ağzından çıkarmadan tutman, dolunayda karmaşık iksirler hazırlaman, göğsüne asanla dokunup o fırtınalı havayı beklemen gerekir. En ufak bir hata sizi yarı insan, yarı hayvan, aklını yitirmiş bir ucube olarak bırakabilir. Ama James Potter ve Sirius Black, sırf arkadaşları Remus o soğuk gecelerde yalnız kalmasın diye daha 15 yaşındayken okulun burnunun dibinde bu imkansız büyüyü başarırlar. James Potter, heybetli bir çatal boynuzlu geyik formunu alır. Yani çatalak olur. Neden mi? Çünkü o vahşi kurdu fiziksel olarak zapt edebilecek, ona liderlik edebilecek kadar güçlü ve asil bir hayvan gereklidir. Sirius Black ise dev bir köpeğe, pati ayağa dönüşür. Çünkü bir kurdun dişlerine ve öfkesine ancak benzer cüssedeki bir köpeğin gücüyle karşılık verebilirsiniz. Ve Peter Pettigrew, o bir fare, yani kıl kuyruk olur. Küçük ve önemsiz görünür ama şamarcı Söğüt'ün tünele gidiş yolunu açan o küçük yumruya ancak o küçük gövdesiyle ulaşabilir. Bu detaylar onların dostluğunun ne kadar derin, ne kadar çılgınca ve ne kadar fedakarca olduğunun kanıtıdır. Bağıran Baraka sahnesi, filmin tüm düğümlerinin çözüldüğü, sırların açığa çıktığı o büyük final olmalıydı. Ancak oradaki karakter, suikastlarını görmezden gelmek bir araştırmacı için imkansızdır. Senarist Steve Klove'un bilinen Hermione hayranlığı, bu sahnede Ron Weasley karakterini adeta yerle bir etmiştir. Kitapta bacağı kırık olan, acıdan bayılacak raddeye gelen Ron, Sirius Black Harry'i öldürecek gibi dururken o kırık bacağının üzerine basarak ayağa kalkar. Harry'nin önüne etten bir duvar gibi geçer ve o titreyen sesiyle "Harry'i öldürmek istiyorsan bizi de öldürmek zorundasın." Bu an Ron'un cesaretinin zirvesidir. Gryffindor binasının hakkını verdiği, gerçek bir şövalye olduğu andır. Sirius Black bile bu saf sadakate saygı duyar, duraksar. Filmde ise bu efsanevi, bu tüyleri diken diken eden replik alınıp Hermione'ye verilmiştir. Ron ise köşede, "Harry, o bir animagus," diye saçma sapan, korkakça mırıldanan bir figürana, işlevsiz bir komedi unsuruna indirgenmiştir. Ron, cesur ve sadık bir dosttan, korkak bir yan karaktere dönüştürülmüştür. Ancak Baraka'da hakkı yenen bir kahraman daha vardır ki, filmde adı bile geçmez. Sadece dekor olarak görünür. Crookshanks. Hermione'nin kedisi, filmde sadece tüylü, turuncu bir kedidir. Kitapta ise o bir yarı Kniez'le ve hikayenin kilit noktasıdır. Adeta tüylü bir ajandır. Peter Pettigrew'un bir fare olmadığını, bir animagus olduğunu daha ilk gördüğü an anlar. Sirius Black ile köpek formundayken işbirliği yapar, ona yemek taşır, Gryffindor Kulesi'nin şifrelerini çalar. Ve en önemlisi, Harry asasını Sirius'a doğrultup öfkeyle onu öldürecekken Crookshanks bir ok gibi fırlayıp Sirius'un göğsüne atlar ve tam kalbinin üzerine oturur. Harry, bir kediye ve savunmasız bir adama büyü yapamaz. Tereddüt eder. İşte o tereddüt, Lupin'in gelmesine ve gerçeğin ortaya çıkmasına zaman tanır. O gece Harry'nin bir katil olmasını engelleyen aslında o kedidir. Kedinin bu zekası, sadakati ve kahramanlığı ne yazık ki film şeridinde tamamen silinmiştir. Ve olayın merkezindeki o büyük yanlış anlaşılmaya, ihanetin teknik anatomisine geliyoruz. Film, tüm kurguyu Sirius Black, Potter'ların yerini Voldemort'a ihbar etti cümlesi üzerine kurar. Ama en önemli sorunun nasıl sorusunun cevabı yoktur. Film izleyicisi bunun barda fısıldanan bir yer tarifi olduğunu, basit bir dedikodu gibi yayıldığını sanır. Oysa kitapta Fidelius büyüsü ve sır tutucu kavramı trajedinin anahtarıdır. Bu kadim büyüye göre bir sır, yaşayan tek bir kişinin ruhuna saklanır. Sır tutucu, gönüllü olarak konuşmadıkça, Lord Voldemort evin camına burnunu dayasa, bahçede volta atsa bile içeridekileri göremez, duyamaz, dokunamaz. Bu mutlak bir korumadır. James ve Lily, sır tutucu olarak doğal olarak en yakın dostları, kardeşleri Sirius'u seçmişlerdi. Bu plan kusursuzdu. Çünkü Sirius asla konuşmazdı. İşkence görseler bile. Ölse bile o sırrı vermezdi. Ama Sirius son anda düşmanı şaşırtmak için kendince zekice bir hamle yaptığını sandı. James'e gitti ve o ölümcül stratejiyi önerdi. "Herkes benim sır tutucu olduğumu sanacak. Voldemort tüm gücüyle beni hedef alacak. Biz hedefi şaşırtalım. Bir blöf yapalım. Peter Pettigrew'u sır tutucu yapalım. Kimse o silik, yeteneksiz Peter'dan şüphelenmez. Kimse onun bu kadar önemli bir sırrı taşıyacağına inanmaz." James'i buna ikna etti. Bu karar onların ölüm fermanı oldu. Sirius'un 12 yıl boyunca Azkaban'da hissettiği, ruhunu kemiren o vicdan azabı sadece "onları koruyamadım" üzüntüsü değildir. Onun azabı, "kendi ellerimle katili onlara teslim ettim. Ben James'i
Peter'a güvenmeye ikna ettim azabıdır. O gece Peter'ın evine gidip onu bulamadığında hissettiği dehşet, kendi hatasının yüzüne çarpmasıdır. Filmde bu derin stratejik hata, bu pişmanlık ve sır tutucu mekaniği açıklanmadığı için olay basit bir hain arkadaş hikayesine indirgenir. Sirius'un trajedisinin boyutu küçültülür. İçindeki o devasa suçluluk duygusu izleyiciye geçmez. Şimdi dedektiflik büyütecimizi bir kenara bırakıp bir sinema eleştirmeni ve lore uzmanı olarak Alfonso Cuarón ve senarist Steve Klove'un işledikleri en büyük günaha, zaman yolculuğu paradoksuna değinerim. J.K. Rowling, Azkaban Tutsağı kitabında zaman yolculuğunu çok riskli ama tutarlı bir fizik kuralına bağlar. Novikov'un kendi kendine tutarlılık ilkesi. Yani geçmişe gidersiniz ama geçmişi değiştiremezsiniz. Olan zaten olmuştur. Harry, göl kenarında kendini kurtaranın babası olduğunu sanır ama aslında gelecekteki kendisidir. Bu bir kapalı döngüdür. Döngü kırılamaz, değiştirilemez, sadece tamamlanır. Karakterler zaten yaşanmış olanı gerçekleştirirler. Özgür iradeleriyle geçmişi bükemezler. Film bu altın kurala sadık kalır mı? Hayır. Onu eline alır ve pervasızca parçalar. Filmde Hermione, Hagrid'in kulübesindeki geçmişteki kendilerini uyarmak için gizlendiği yerden cama taş atar. Vazo kırılır. Geçmişteki Harry şaşkınlıkla "O neydi?" der. Bu, zaman çizgisine aktif ve fiziksel bir müdahaledir. Eğer o taşı atmasalardı, geçmişteki olaylar farklı mı gelişecekti? Bu sahne, zaman yolculuğu mantığında devasa bir paradoks yaratır ve evrenin kurallarını kökünden sarsar. Ama asıl affedilmez günah, bardağı taşıran son damla bu teknik hata değildir. Asıl felaket, Hermione'nin uluması. Filmde Hermione, Harry'i kurtarmak için ormanda kurt adam formundaki Lupin'e doğru bir kurt gibi olur. Tekrar ediyorum ve bunu sindirmenizi istiyorum. Hermione Granger bir kurt adamı oluyor. Hogwarts'ın en zeki, en mantıklı, kitapları yutmuş, kurt adamları hakkında tez yazabilecek kapasitedeki cadısı Hermione Granger. Vahşi, kan kokusu alan, iradesiz ve ölümcül bir canavarı üzerine çekmek için uluyor. Bu bir intihardır. Bu açık bir karakter suikastıdır. Kitapların Hermione'si, kurt adamların sese ve kokuya duyarlı olduğunu, bunun intihar demek olduğunu bilir. Asla böyle aptalca bir risk almaz. Daima mantıklı davranır. Film, sırf ucuz bir gerilim sahnesi yaratmak, aksiyonu yapay bir şekilde artırmak için Hermione'nin zekasını yarıya indirmiştir. O meşhur zeki kız imajı bir anlık heyecan uğruna filmde tamamen harcanmıştır. Ve filmin sonu Harry'nin süpürgeyle uçması ve donuk, bulanık bir kareyle biter. Seyirci görsel olarak mutludur belki ama hikaye duygusal olarak eksik ve yarım kalmıştır. Kitapta Sirius Black, kaçak bir suçlu olmasına rağmen Harry'e bir mektup yazar. Ben Sirius Black, Harry Potter'ın vaftiz babası olarak Hogsmeade'e gitmesine izin veriyorum diyerek o çok önemli, o yıl boyunca Harry'nin canını yakan, onu arkadaşlarından ayıran belgeyi imzalar. Harry, filmin başından beri o izni almak için çırpınmıştır. Filmin sonunda o izni alması, artık onun da bir velisi, bir ailesi, arkasında duran bir babası olduğunu gösterir. O kağıt parçası, Harry için tüm hazinelerden daha değerlidir. Onun özgürlüğünün belgesidir. Film, bu duygusal kapanışı yapmayarak Harry'i finalde yine yetim, yine sahipsiz ve yine yalnız bırakmıştır. Ayrıca Sirius'un inceliği bununla da kalmaz. Sirius, Ron'a da faresini kaybettiği ve o farenin hain çıktığı için bir nevi tazminat olarak küçük bir baykuş hediye eder. Ron ona Pigwidgeon adını verir. Bu detay, Sirius'un ne kadar düşünceli bir adam olduğunu, Harry'nin arkadaşlarını da kendi ailesi bildiğini gösterir. Filmde Ron baykuşsuz, Harry ise ailesiz kalır. Özetle Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi teknik bir başyapıt ancak kanonik bir enkazdır. Alfonso Cuarón, Hogwarts'ı yaşayan, nefes alan, karanlık bir kaleye dönüştürmüştür. Sinematografi ve John Williams'ın o muazzam müzikleri teknik olarak kusursuzdur. Ancak bu film, serinin ruhunu modern bir estetik uğruna kurban etmiştir. Büyücü dünyasının o kendine has, izole kültürü ve cübbeleri silinip yerine Muggle kıyafetleri getirilmiş, çapulcuların hikayesi anlatılmamış, Harry babasının mirasına yabancı kalmıştır. Snape'in motivasyonu silinmiş, sadece huysuz bir adama dönmüştür. Harry ve Lupin arasındaki derin bağ yüzeysel geçilmiştir. Ron Weasley, sadık bir dosttan komik bir yan karaktere indirgenmiştir. Ateş Oku arkı silinerek dostluk temasının içi boşaltılmıştır. Biz bu hikayenin detaylarına aşık olan hardcore hayranlar için bu film parıltılı bir ambalajın içindeki boş bir kutu gibidir. Güzel görünür ama salladığınızda o beklediğiniz lore sesini, o derinliği duyamazsınız. Çapulcuların haritası yalan söylemez.
Ama bu film maalesef gerçeğin büyük bir kısmını gizlemiştir. Yönetmenler gelir geçer, vizyonlar değişir ama kitaplar kalıcıdır. Ve kitaplarda Harry Potter sadece seçilmiş kişi değil, bir geyiğin, bir köpeğin, bir kurdun ve hain bir farenin mirasını taşıyan, geçmişiyle barışmaya çalışan yalnız bir çocuktur. Bu derin analizi buraya kadar dinlediyseniz, bu kelimelerin ağırlığını hissettiyseniz, siz de birer çapulcusunuz demektir. Bir sonraki dosyamızda, sinemanın yarattığı illüzyonu tamamen bir kenara bırakıp, hakikatin kaynağına iniyoruz. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı kitabının kendisine, satır aralarındaki depresyon metaforlarından zaman yolculuğunun kusursuz matematiğine, J.K. Rowling'in şifrelerinden en çılgın fan teorilerine kadar bu başyapıtın tam biyografisini ve bilinmeyenlerini masaya yatıracağız. O zamana kadar asalarınızı temiz, zihninizi açık ve sadakatinizi diri tutun. Bu anlattıklarım bakanlık kayıtlarında yok. Eğer bu tür dosyaların daha fazlasını incelemek ve karanlığa karşı savaşımızda yer almak istiyorsanız, asanızı kaldırıp seherbaz saflarına, yani kanalımıza katılmayı unutmayın. Işığınız hiç sönmesin, sinsiyoskopunuz hiç susmasın. Nox.